arabayı? Ayakkabıda. Gerçekten indirecek misin? Taşımak istemedik açıkçası. Üzülerek ayrıldık. Hadi gidelim, bizden bilmesinler bari. Ve ben çok yorulmuştum. Nazo, biz bu yollara gidiyoruz ama Denizli'den çıkmayalım. Motor kaldı. Yürü. Evet, nereye gidiyoruz bugün? Vallahi bugün seni bir yere götürüyorum. Fethiye'nin bu sıcağında bulabilir miyiz orayı? Bakacağız. Hı hı. Böyle bir şelale bulacağız. Şelale. Yani bayağıdır böyle yerler keşfetmedik tabii. Fethiye çevresinde de böyle yerler muhakkak vardır. Evet. Bir bakalım nerede olduğuna, en azından bir tavsiyemiz olur. Hem bizim için de bir serinlik olur. En son şelaleye nerede gittik, hatırlıyor musun? En son şelaleye nerede gittik? Bu Yaka Park diye bir yer var ya, Saklıkent'in orada. En son geçen sene bir oraya gitmiştik. Bak, ben orayı hatırlamıyorum. Ben en son nerede kaldım biliyor musun? Nerede? Yalova'da. Ha, Yalova'da su düşen Evet. Su düşen şelalesi şelalesi. miydi? Evet, Bir evet. şeydi. Evet, orasıydı. Şimdi orası benim aklıma geldi. Buradakiler hiç aklıma gelmedi, şimdi Allah var. Doğrudur. Ama oradaki de gerçekten güzel bir şelaleydi ya. Kesinlikle. Yalova Termaline gitmiştik. Oradan sonra Mario'yla Evet. kuyruk sokumumuza kadar oynatmıştı, yemin ediyorum, yollar. Güzel ama. Vallahi. Biz de onunla bir şey yapmışız. Offroad mu diyeyim artık, ne diyeyim buna? Şelaleye götürüyorum seni dedim ama hangi şelale olduğunu söyledim mi onu bile hatırlamıyorum. Yok, hayır söylemedin. Çünkü ismini hatırlamıyorum. Tabii ki şu an kasktan zaten yeterince Evet, sıkıştık. yani Houston'dan Mars'a şu anda gidiyoruz vallahi. Ya ama yine de biz tabii çok sıcak olmasın diye saat 3'ten sonra çıktık şu an dışarıya. Ona rağmen Şu anda pekmezim akıyor. aynen öyle. Olsun ama alışıyorum. Ben şöyle söyleyeyim, yani kendi adıma konuşayım. Hı hı. Kaskla ve bir montla, yani bu üzerimdeki montla rahatım. Şöyle rahatım. Gün geçtikçe tabii kullandıkça hissediyorum. Yani öldürmüyor, yakmıyor Evet. üzerimdeki mont. Hı hı. Ya da bir yerde ışıklarda durduğumda kaskın şeyini açtığımda, ön camını açtığımda rahatlıkla nefes alabiliyorum. Harika. Yani ilk zamanlardaki gibi yani böyle bir buhran geçirmiyorum. Yani bir artçı olarak artık bir konforumu bulmaya başladım diyebilirim. Vallahi bana eğer esmezse şu montun radyatörlerinden ben buhar olup uçacağım. Yani, Muhtemelen. Evet. Biraz senin o konuda hassasiyetlerin yüksek. Evet. Biraz hassasiyetim var. Evet. Çok şükür. Yalnız şu yolları görünce acayip keyif almaya başlıyorum ben. Motorun bize verdiği bir özgürlük daha bir farklı oldu. Dağdaki kekik kokularını duyar hale geliyorsun Evet. şu anda. Şimdi karavanla çok başka bir keyif vardı. Hani saklanıyorsun, işte içinde bir yerlerde keşfediyorsun, kalıyorsun. Ama bununla tamamen doğayla baş başasın. Hani Kesinlikle. yağmur yağdığında da üstündesin, kaçamazsın gibi. O yüzden maruz kaldığın şey doğanın tamamı oluyor. O yüzden ben daha bir keyif almaya başladım bu durumda. Ne güzel yerler varmış burada. Fethiye'de böyle yerler de varmış değil mi? Varmış. Yalnız farkındaysan navigasyona falan bakmadan gidiyoruz. Kaybolmak güzeldir. En harika doğal navigasyonumuzla. Evet, kayboluyoruz. Yalnız hakikaten çok iyi değil mi ya? Vay. Bir yerden navigasyona baksak mı acaba? Yok, devam edelim. Oh, hava serinledi diye düşünüyorum ama hala bakıyorum, şu anda bile 32 derece. Normal. Artık mevsim normalleri diyoruz buna. Çok güzel ya. Vay, sete bakar mısın taşlardan? Yapmışlar. Wow. Çok başarılı. Nazo, biz bu yollara gidiyoruz ama Denizli'den çıkmayalım.
Allah, ben nereye gittiğimizi bilmediğim için hiçbir yorum yapamayacağım. Evet, ben de biliyor gibi gözüksem de Bilmiyoruz. of harika ya. Hatta şunu indirelim birazcık. Gerçekten indirecek misin? Alfa bu her yere girer çıkar ya. O kadar da değil. Tamam, bence yeterli. Böyle de durabiliriz mi? Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Merhabalar tekrardan. Evet, şu an şu görmüş olduğunuz tişörtlerimizi önden bir göstereyim. Nasıl olmuş? 2 kopuk uçurtma. Biraz daha minimalleştik. Bizi tanımayanlar için, aramıza yeni katılanlar için adım Nazan. Murat bende. İki Kopuk Uçurtma kanalına hoş geldiniz. Karavandan sonra motorla yollardayız ve aldığımız motorla ilgili sizden gelen, DM'den gelen soruları da toparladık, derledik ve cevaplıyoruz. Evet. Neden bu motoru aldık? Evet, bizim açımızdan, bizim gözümüzden söylüyoruz. Neden Honda Forza'yı aldık deniyor mu? Neden bu motoru aldık diyecek olursak, daha önce bundan 4 sene önce falan 2019 model bir Yamaha X-Max hayatımıza girdi. Daha önce hiç motor kullanmamış bir kişi olarak 2019 model Japon 186 kilo bir X-Max ile yola çıkmaya karar verdim. Tabii bu şöyle bir durumdu. 125'likti. 2019'da Türkiye'ye özel getirilen bir 125 cc'lik bir kasa vardı. O kasadan nasip oldu, aldık. Yamaha'nın ne olduğunu orada gördüm. Japon kalitesinin ne olduğunu orada gördüm. Ama ve lakin sonrasındaki sene pandemiden sonra artık hayatımızın getirdiği koşullar, şartlar ve kararlardan kaynaklı Güzellikler. evet, karavan hayatımıza girdi. Evet. Karavan hayatı yaşamaya başladık. Karavan hayatına girince evet, karavanımızın arkasında motor taşıdık ama ve lakin X-Max öyle cüsseli bir aletti ki karavanın sağından ve solundan taştığı için trafik şartlarına da uymadığından kaynaklı taşımak istemedik açıkçası. Üzülerek ayrıldık. Yollarımızı ayırdık. Sonrasında ya kimse yanlış anlamasın bizi ama Çinli ve Japon diye ayrıldığı için bu skala, segment artık ne diyeyim. Bu sebeple arkasına daha uygun maliyetli, bizi yolda bırakmayacak, karavanı her yere sokup çıkaramadığımız, her yere girip çıkabilecek tabiri caizse bir terlik aldık. Bu Cappuccino'ydu. Cappuccino ile bir süre gittik. 50 cc, 80 cc olmuş motordu. Sonrasında 125 cc'lik Mario'muzu aldık. Evet. Mario bizimle 2 seneye yakın kaldı. Bizimle her yere gezdi. Karavanımız nereye? Rüzgarla beraber Mario'da hep beraber 4 kişilik bir aile olarak gezdik Ya Türkiye'yi. çok güzeldi. Hayatımızı kurtardı birçok yerde. İşte izlerseniz yukarıya bırakırım. Yalova'da termalde gittiğimiz su döken şelalesi. Su düşen şelalesi. Aha. Oraları bile onunla gezmiştik biz. Evet. Güzel maceralarımız oldu ama artık bize yetmiyordu. Ve karavan hayatını da şu an askıya aldığımız için karavanımızla hikayelerimiz şu an devam etmiyor. Ama bir şekilde yola devam etmemiz gerekiyordu. Ve bu hikaye daha kuvvetli, daha güzel, daha özel bir motorla devam etmeliydi. Biraz daha minimalleşerek tabii. Minimalleşerek ama cüsseyi büyüterek oldu sanki Evet. biraz Nazan. Biraz öyle oldu. Bu biraz da hayallerle alakalı bir şey tabii. Böyle bir sevdası vardı ve ertelenmişti. Şimdi böyle ufak ufak dedik ki bir başlayalım. Ben Yamaha diyorum, Nazan Honda diyor. Ben Yamaha diyorum, Nazan Honda diyor. Bu bir kavga değil, bu bir çekişme değil. Evet. Ama artılarını, eksilerini oturduk, kendimizce bir kenara koyduk. O bana kendince bir bayan gözüyle ne olduğunu anlattı, nasıl gördüğünü anlattı. Ben de bir erkek tarafı olarak neleri gördüğümü, neleri hissettiğimi ona anlattım. Ama sonuçta Nazan kazandı. Yes. Şöyle, beni çeken şeylerden bir tanesi, Nazan'ın da haklı getirdiği şeylerden bir tanesi, böyle bir sistemi olduğu için
Bu başlıca bir özellikti. Çünkü bu bize bir koruma kalkanı. Yolda giderken, şehir içinde giderken nefes almak için indirebiliyorsunuz. Yolda giderken sinekten, böcekten korunmak için, hızdan korunmak için, rüzgardan korunmak için kaldırıp gezebiliyorsun. Bu bir tercihti. Bu bizim için önemliydi. İkincisi, yanında beraberinde gelen bir top case'i var. Elektronik, Bluetooth'la çalışan. Yekpare bir parça, çok da güzel bir parça. Kendi boyası, kendi durumunu doğru konumlandırmış bir parçaydı. Yeterince de güzel hacmi var. Öyle olunca ikinci kere bizim kafamızda mantıklı geldi bazı şeyler. Üçüncüsü de ilk motorumuzu test etmiş birisi olarak Nazan da arkamda beraber, Nazo da arkamda beraber gezdiğinde Yamaha'nın bir sertliği var. Yani yolda giderken kütür kütür, bunu tek size yaşatmayabilir belki ama iki kişi gittiğiniz zaman bir yerlerden geçerken sert kalıyor. Honda'ya göre sert kalıyor. Bu en azından benim tecrübem. Ben öyle söylemiş olayım. Lafını kesiyorum. Onunla birlikte Yamaha ile İstanbul'daydık o zaman. İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına yaklaşık bir 70 kilometrelik bir mesafe kat etmiştik. Ve ben çok yorulmuştum. Yani arkada bir artçı olarak çok yorulmuştum. Hani motorda insanlar gerçekten bu kadar yoruluyor mu diyordum. Tabii onun arkasında o zaman çantamız yoktu. Çanta nedir, Evet. nasıl kullanılır onu da bilmediğimiz için biz haldır haldır bir motor aldık geldik ama sisi bar vardı. Sisi bar olmasına rağmen bir bel kalkması gibi bir şey oluşuyordu insanda açıkçası. Öyle bir rahatsızlığın oldu. Evet. Ama bunun da şu an öyle bir sıkıntım yok. Şimdi bunun avantajlarına geldiğimizde anlattığım gibi bu özellikler bizim için diğer tarafa nazaran kendi adımıza yine söylemiş olayım baskın gelen özellikler. Burada bizi eksik bırakan bir şey var mı? Bizce eksik kalan bir şey yok. Yok. Şu anda. Çünkü ben motosiklet hayatındaki kilometre tecrübeme baktığım zaman ya o kadar ona buna ahkam kesecek kadar bir şeyim yok. O yüzden bu benim için çok geliştirici bir motor şu anda. Evet. Honda Türkiye motor test sürüşü günleri yapıyor. Büyük illerde, büyük yerlere gidiyorlar. Ulaşabilen varsa gidip test etmesini tavsiye ediyorum hakikaten herkesin. Şimdi öyle bir şey olunca da ben de yeni CC yükseltmiş birisi olarak gidebileceğim, benim ehliyetim A2. A2'nin kullanabileceği otomatik vites başka ne var derseniz ADV vardı. Tabii bizim de ileriki dönemlerde biraz daha CC yükselttiğimizde kullanabileceğimiz bir model öngörüsüne baktığımızda deneyeyim istedim. İlk seferinde bindim, daha böyle iri, kaslı, daha adventure gibi duruyor. Daha amortisörleri falan böyle bir farklı hakikaten. Yani böyle araziye girdiğinde farklı uçuracak kaçacak ama ben 250'yi daha yeni öğrendiğim için bana öyle geliyor. Tabii bindim, yola çıktım. 350 ile 250 arasında evet 5 beygir, 6 beygir fark var belki. Ama benim için Forza'nın konforu şu anda daha önemli. Çünkü daha fazla koruyor, daha fazla bizi konforlu bir şekilde yolda götürüyor diye düşünüyorum. Benim hissettiğim tecrübe buydu. İkinci sürüşte ne hissettin peki? İkinci sürüşte şöyle yine aynı hissiyat vardı. Başka bir motor muydu? Aynı motor muydu bilmiyorum ama tabii sürekli kullanılan bir motor olduğu için kendi motorun gibi değil açıkçası. Tangırdayan bir tarafları vardı ama ve lakin evet o güç fazlalığını 1 2 3 beygirlik, 5 beygirlik neyse güç fazlalığını hissediyorsun ama bundan farklı değil. Bence bunun avantajları daha fazla bana göre. Benim yani bir kadın gözüyle söylüyorum. İzlediğim, gözlemlediğim bu daha çok asfalt için. Şöyle şimdi aklıma geldi. Tanımlamayı doğru yapayım. İkisinin de jant kalınlıkları aynı. 15'e 14. ADV'de de 15'e 14 baktığında. Öyle olunca bir adventure evet ADV olarak yapılmış bir alet ama yine bu yola gittiğinde bundan bir tık daha rahatsın. stabilize yollarda seni sönümlüyor amortisörü vesairesi. Ben de öyle hissettim Bu onu. biraz değil bu cadde motoru. Yani Kesinlikle, sonuçta evet. bu gerçek bir scooter. Evet. Ama bununla biz şehirler arası yaptık. Hani Antalya'ya gittik. Buralarda ilçeler arası gezdik. Çok da rahat gittik geldik yani. Bir sıkıntımız yok. Ben memnunum. Hani bize soruyorlar ya, soruyorsunuz hani 250'likle 2 kişi şehirler arası yolculuğa çıkıp bir yerlerde kamp yapabilir miyiz? Bu yolu göze alabiliyor muyuz? Hani yaptınız mı dediniz. Evet yapabilirsiniz. Çok da rahat, çok da keyifle gidebilirsiniz. Biz çok keyif aldık ondan. Yine yaparız. Şimdi şöyle Honda Forza'ya aşık mısın diye sorarsalar aşık değilim ama motorumu çok seviyorum. Ben aşığım. Bu
bizim için ideal bir motor şu anda. Evet. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Sadece bu tür stabilize yollara girerken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bu ADV tekerleği ve konforu olmayan bir motor. O yüzden çok nadir de olsa girip böyle güzel bir yer gördüğümüzde yoldan hafif satmalık yollarda deneyebileceğimiz bir motor. Şimdi sen zaten neden aldığımızdan bahsettin. Vallahi bütün her şeyi söyledin aslında. Tek bir soru kaldı. O da ekipmanlarımızla ilgili sorduğunuz sorular. Yani onu nereden aldınız, bunu kaça aldınız gibi gelen sorular var. Ona istinaden ekipmanlarımızı şu an mevcut olanları, daha alacaklarımız var ama mevcut olanlardan bahseder misin? Üf, neler almadık ki. Bitmiyor. Evet. Ya şöyle, bizim kask eksiğimiz vardı. Evet. Bir kapalı, bir açık kaskımız vardı. Aha. Öyle olunca bir kapalı, bir açık kask daha almak zorunda kaldık. Şehir içinde şimdi oraya buraya giderken sürekli kapalı kaskla şey yapamıyoruz. Gezip duramıyoruz çünkü hararet artınca perişanlık başlıyor bu sefer. Yani bu tabii ki de alışmakla alakalı. Yavaş yavaş alışıyoruz. Ondan sonra tabii kameramız vardı ama kamerayla uyumlu mikrofonları çok fazla kablo deryasında boğulmayacak şekilde ayarlayabileceğimiz bir ekosisteme geçirmemiz gerekiyordu. Kameramız gösteririm. Action 4 kullanıyoruz biz şu anda. Onunla aynı ürün gamında ve aynı dünyada beraber çalışabilecek DJI'nin Mic Mini serisini aldık. İkimiz birden tek kamerayla aynı mikrofonları kablosuz bir şekilde çok güzel kullanabilir haldeyiz şu anda. Onun haricinde yine tabii kaskların içerisinde yolda giderken iletişim kurmamız gerekiyor. Bir önceki videoda göstermiştik ya, ben onun ayağına dokunuyorum, o benim sırtıma şap şap yapıyor, o iyiyim demek. Evet. Ama yolda giderken bir şey gördüğünü, ne görmüyorsun, şurası var güzel dur diyene kadar yol bitiyor zaten. Aynen öyle. Böyle olunca da bir interkom ihtiyacı duyduk. Interkom'u da KN Master'ın 2300 serisinden 2 tane aldık. Ses kalitesi, bağlantısı, uyumu ya hiçbir sıkıntı yaşatmadı şimdiye kadar. Yolda gelirkenki konuşmalarımızı zaten gördünüz. Onları birbirimizi oradan duyuyoruz. Mikrofonlardan da siz bizi duyuyorsunuz bir şekilde. Yani böyle kulağınız çınlamıyor ya da bağırma ihtiyacınız olmuyor. Rahatlıkla ses geçişi kaliteli. Aynen öyle. Buna istinaden yol için üstümüzde bulunması gereken ekipmanlar anlamında doğru bir mont skalası yakalamamız gerekiyordu. İkimiz için de aynı şartlar oluşsun diye LS2'nin montlarını aldık. Hem içinde yağmurluğu var hem de yazlık mont. 2 mevsim diye geçiyor onlar. Yolda giderken çok soğuk, böyle 12-13 derecelere düşen bir havada kullanmadığınız sürece bir problem yok. Yolda giderken hem havalandırıyor. Ben çok terleyen birisi olduğum halde onunla giderken böyle şarıl şarıl akmıyorum yani. Bir şekilde doğru havalanıyor ve emniyetli bir mont. O yüzden de keyifli. Bir de kışlık mont ihtiyacımız da geliyor yavaş yavaş. Başta söyledim, bitmiyor. Bitmiyor. Yani bu güzel ama emniyetin ön planda olduğu bir hayat olduğundan Kesinlikle. kaynaklı almamız gerekiyorsa alacağız. Yapacak bir şey yok. Bununla birlikte şunu da gördüm. Gerçekten çok emniyetsiz sürüş yapan insanlar var. Bu kendine güveniyor olabilirsin, çok tecrübeli olabilirsin. Her şey olabilir. İnsanlık hali. Tedbiri almakta fayda var diye düşünüyorum. Eksiklerimizde de bir mont kaldı. Mont diyorum, kışlık mont. Bir de pantolonlarımız kaldı. Şu an hani hazırda almamız gerekenler. Eğer onunla ilgili de bir bilginiz ve tavsiyeniz varsa lütfen yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Ayakkabı da. Ha, bir de ayakkabı var. Ayakkabı da var. Ay bitmiyor. İndirimli mağaza falan varsa söyleyin, oradan gidelim alalım. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar aslında. Benim için soru kalmadı. Varsa sizde soracağınız sorular, onları yine yazabilirsiniz. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Biz çok kolay kolay bu tür şeyleri söyleyen insanlar değiliz ama ve lakin abone ol, like butonuna bas, illa yorum yaz vesaire değil. Bu sadece YouTube nazarında önemli, bizi ön plana çıkardığı için böyle bir şey yapacaksanız, içinizden geliyorsa lütfen durmayın. Hemen yapın, olur mu? Bizim için önemli. Bu çok güzel söyledin. Bizi hatta yolda durdurup da bize söylediğiniz bir şey var. Birçok kişiden duyduğumuz. Ya biz izliyoruz ama beğeni koymayı unutuyoruz. O yüzden biz de şimdi hatırlatmış olalım. Beğeninizi, yorumunuzu yaparsanız bizim için Bizi fevkalade. uzaktan izlemeyin, yakından izleyin. Evet, Peki. güzel bir video oldu. Umarız cevap verebilmişizdir bazı şeylere. Yeni videolar gelecek. Gelecek.
Suyumuzu da kestiler. Ha biri vanayı kapattı ya. Bana gitti. Şelaleyi kuruttuk yemin ediyorum ya. Hadi gidelim bizden bilmesinler bari. Yürü. Hoşça kalın. Motor kaldı.